İnternette neredeyse tek takip ettiğim ve yorumlarına değer verdiğim Ünsal Ünlü, 2023 seçimlerinden önce Türkiye'nin demokrasi inancını sorgulamıştı ve demişti ki bu ülkenin yarısı demokrasiye inanmıyor. Sonuçlar kendisinin yanılmadığında ortaya çıkardı ve bunun ardından gerçekten merak ettim neden böyleyiz diye. Kurtuluş Savaşı gibi destansı bir zafer kazanan bu insanlar neden benimseyememişti yönetime ortak olmayı? Sokak röportajlarında gördüğümüz enine çizgili tişörtlü dayılar neden tek bir güce bağlı kalmayı tercih ediyorlardı? Bunları düşünürken Amerika İç Savaşı'nın ardından yaşananları tekrar tekrar okudum. Sanırım cevaplar orada yatıyor. 1861-1865 yılları arasında Kuzey ve Güney eyaletleri arasında yaşanan iç savaşın belli başlı sebepleri vardı. Filmler bize köleliğin kaldırılması için olduğunu söylese de arkasında yatan sebepler hem siyasi hem de ekonomik. 19. yüzyıl ortalarına gelindiğinde Kuzey eyaletleri sanayileşmiş ve kapitalist bir ekonomiye geçmişti. Kapitalist ekonominin en büyük sermayesi ise ucuz iş gücüydü. Güneydeki eyaletlerin ekonomisi ise tarıma ve buna bağlı olarak köle emeği üzerine kuruluydu. Kuzey daha ucuz iş gücü istiyordu, Güney ise onları bedava çalıştırmanın peşindeydi. Ayrıca siyasi sebepler de vardı. Köle nüfusu eyaletlerin temsilci sayılarını etkiliyordu. Güney eyaletlerinin federal hükümet üzerindeki etkisinin azaltılması için köleliğin kaldırılması ve iş gücünün serbest dolaşımına ihtiyaç vardı. Arkasındaki sebep ne olursa olsun kölelik insan haklarına aykırıydı. Başkan Abraham Lincoln 1863'te bir bildirge yayınlamıştı. Kısaca diyordu ki savaş olan tüm eyaletlerde hala köle olarak tutulan herkes özgürdür. İsteyen her köle silahlı kuvvetlere katılabilir. Amerika'nın en kanlı savaşı olarak anılan bu iç savaş 8 Nisan 1865'te sona erdi. Aynı yıl yapılan anayasa değişikliği ile kölelik tamamen kaldırıldı. Tabii savaşın sona ermesiyle köleler bir anda eşyalarını toplayıp efendilerinin evlerini terk etmediler ya da terk edemediler. İlginç olan kısım da burada başlıyor zaten. Köleliğin resmen yasaklandığı gün özellikle yaşlı kölelerin efendileriyle gizlice pazarlık yaptıklarını yazıyor tarihi kaynaklar. Yasal olarak özgür olsalar da tarlalarda ücretli çalışmak ve eski evlerinde kalabilmek için sinsice planlar bile yaptılar. Bir taraftan da hasat edilecek ekinler vardı ve güney ekonomisi tamamen tarıma endeksiydi. Eski sahipler bu köleler ile ücretli iş anlaşmaları yapmaya başladılar. Onları güzel sözlerle kandırmaya çalışıyorlardı. Rahip Irving Lavery böyle bir anlaşmadan bahsediyor kitabında. Lavery'nin eski sahibi olan Bay Pearson 9 Nisan'da uzun bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında dikkat çektiği noktalar vardı. Bak diyordu, ben sana hiç gözetmen koymadım. Ne satarak ne de satın alarak bir anne ile çocuğunu hiç ayırmadım. Ama bazılarınız benim bilgim olmadan çiftlik dışına çıktınız. Yakalandınız ve kırbaçlandınız. Bundan dolayı ben suçlu değilim. Bundan kuralları ihlal ettiğiniz için siz suçluydunuz. Bu konuşmanın ardından bir köle hariç hepsi iş sözleşmelerini imzalamıştı. Böyle birçok olay yaşandı. Ama asıl önemli olan kölelerin serbest bırakıldıklarını öğrendikten sonra yaşadıklarıydı. Özgürlük sevinci kısa sürmüştü. Booker Washington adlı eski bir köle yazdığı kendi otobiyografisinde coşkunun nasıl birden endişeye döndüğünü anlatmış. Özgürleştiklerini öğrenen köleler önce büyük bir sevinç yaşamışlar. Ama kulübelerine döndüklerinde duygularında bir değişiklik hissetmiş hepsi. Özgür olmanın, kendi sorumluluklarını üstlenmenin, kendileri ve çocukları için düşünüp plan yapmanın o büyük sorumluluğu çökmüştü üzerlerine. Bazılarına göre özgürlük, bulmayı umduklarından daha ciddi bir şeye dönüşmüştü. Köleliğin kaldırılmasının ardından Amerika yeniden yapılanma adı verilen bir döneme girdi. Kölelerin topluma entegrasyonu için yapılan bu atılım birçok sorunla karşılaştı. Neden? Oldukça basitti. Kölelerin neredeyse hepsi eğitimsizdi. Ekonomisi köle emeğine dayanan Güney eyaletleri sosyal ve politik yapılarını yeniden şekillendirmek zorundaydılar. Ama bu efendiler buna inanılmaz bir direnç gösterdiler. Kendi ayrımcı yasalarını çıkardılar, Ku Klux Klan gibi ırkçı gruplar ortaya çıktı.
Her ne kadar bedava emek kullanımından ücretli emek kullanımına geçseler de yeni sistemin kölelik dönemlerinden farkı yoktu. Özgürleşen siyahiler hala çok yoksuldular. Federal hükümet kölelerin haklarını korumak için adımlar atıyor ama eyaletler buna pek aldırış etmiyordu. Sonunda federal hükümet de güney eyaletlerinin işlerine karışmayı bıraktı. Köleliğin kaldırılması çok büyük bir adım olsa da Afrikalı Amerikalıların haklarına ulaşabilmesi neredeyse 100 yıl sürdü. Ama ilginç analizler de yapıldı daha sonraları. Neden insanlar özgürlüklerine koşmamışlardı da bildikleri yerlerde kalmayı tercih etmişlerdi? Konuyla ilgili yapılan birçok analizde hem kanunların hem de köle sahiplerinin yüzyıllar boyunca süren propagandalarını görüyoruz. Mesela bazı köle sahipleri kölelerin disiplin gerektiren ve itaat etmesi beklenen çocuklar gibi olduğunu savunuyordu. Kölenin teslimiyetini mükemmel kılmak için efendinin gücü mutlak olmalıydı. Sahiplerin gücü yasadan ve belki de Tanrı'dan geliyordu. Köleler direnirlerse hiçbir şey kazanamayacaklarının umutsuzluğuna düşmeliydiler. Özellikle mahkeme kayıtlarında karşımıza çıkan bu ifadeler yüzyıllar boyunca hem sahiplerin hem de kölelerin zihnine kazındı. Direnirsen ölürsün. O nedenle çalış, yemeğini ye ve itaat et. Şimdi buradan Türkiye'ye dönmek istiyorum. Osmanlı Devleti Anadolu'yu her zaman bakımsız ve kendi haline bırakmıştı. Sadece vergi toplandığında veya savaş için asker gerektiğinde uğramış, yönetimleri belli başlı insanlara devretmişti. Bu başıboşluk süresinde her gelen vali, kaymakam kendi borusunu öttürmüş, tarikatlar, tekkeler halkı her türlü sömürmüştü. 300 yıl boyunca gerileyen ve toprak kaybeden imparatorluğa can ve mal vermeye devam etmişti bu insanlar. Hiç sorgulamadan, hiç yargılamadan. Genç ve eğitimli insanların çoğu savaşlarda kaybedilmişti. Ta ki Yunan gelip karısına, kızına el uzatana kadar da kaderine boyun eğmişti. Aslında ne yapacağını da pek bildiği söylenemezdi. Çeteler ile halkı korumaya çalışıyorlardı ama yetersizdi. Ve sonra bir komutan çıkıp bu insanlara zafer vaat etmişti. Kazandılar da. Ama kazandıkları sadece toprakları ve güvenlikleriydi. Kurtuluş Savaşı'nın ardından padişah kaçmış, İngilizlere sığınmıştı. Ama başlarında yine bir tek adam vardı. Atatürk oldukça öngörülü ve idealist bir insandı. Eğitimsiz insanların nasıl sömürüleceğini iyi biliyordu. Yıllar boyunca birçok cephede savaşmıştı. Halkın kendi sorumluluğunu alabilmesi için birçok atılım yaptı. Eğitim seferberliği, toprak reformu, tarımda modernizasyon ne gerekiyorsa. Ama yüzyıllar boyunca sadece itaati öğrenen bu insanlar aynı kölelerin ilk özgür kalmaları gibi yine bildikleri yöne doğru gitmeye başladılar. Birçok reform yapılsa da bu halka bir türlü inemedi. Çünkü Booker Washington'ın da dediği gibi özgürlük ciddi bir işti. Kendi sorumluluğunu almak bambaşka bir şeydi. Doğu ve Güneydoğu'da hala ağalık düzeni hakimdi. Batı Anadolu'da ise büyük toprak sahipleri. Bunlar yüzyıllar boyu padişaha bağlı kalan insanlardı. Zenginliklerinin kaynakları toprakları, güvendikleri padişaha verdikleri rüşvet ise vergilerdi. Padişahı hayatlarında bir kere dahi görmeyen insanların her gün muhatap oldukları bunlardı. Şeyhinden ağasına düzen aynen devam etti. Aynı köleliğin kaldırılmasından sonra yaşananlar gibi federal hükümet yasa çıkarıyor ama güney eyaletleri kendi işleyişlerini uyguluyordu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Ankara'dan çıkarılan yasalar en alttaki fakir halka ulaşmıyordu. Ağalara, şeyhlere takılıyordu. Atatürk'ten sonrası ise daha karmaşık. Hem İkinci Dünya Savaşı hem de ardından yaşanan Soğuk Savaş dönemi halkı daha da kendi içine kapattı. Çok partili sisteme geçiş halkın daha oluşmamış birlik bilincini çeşitli temeller üzerinden daha da ayırdı. 1954'ten itibaren köy enstitüleri kapatıldı. Anadolu halkının tek eğitim alabildiği bu yerlerde gidince halk yine cinci hocaların, toprak ağalarının eline düştü. Özgürlük isteyen ya komünist oldu
ya da vatan haini. 1980'lere kadar hala çoğunluğu kırsalda yaşayan Anadolu halkı ile şehirli nüfus arasında büyük kırılım artarak devam etti. Adnan Menderes döneminden itibaren istisnasız tüm sağ partiler din ve eski Osmanlı temelli bir sistemin hayaliyle hem tüm sistemi hem de toplumsal hareketleri kontrol etti. 1980 darbesinden sonra başa gelen Turgut Özal ile köylerden kentlere başlayan göç yeni gettoların oluşmasına sebep oldu. Bir köylü geliyor, ardından tüm köy aynı yerde ev kurup hayatına devam ediyordu. Tüm kültürünü, tüm alışkanlıklarını başka bir toprakta aynen yaşamaya devam ettiler. Ve doğurup yetiştirdiği her birey de bu gettoların eğitiminden geçti. Önce camilere, ardından Kur'an kurslarına gönderildi çocuklar. İyi ahlaklı olmanın yolunun dini temellerden geçtiği yanılgısını yaşadılar. Aynı kölelik düzeninde sahibin hakkı sorgulanamaz savunmasında olduğu gibi din bu insanların sahibi oldu. Ama dinden ziyade hokkabaz şeyhler, tarikatlar. Bu halk malına ve ailesine dokunmadığınız sürece sizi sırtında taşır da taşır. Toplumsal bilince işlemiş zehirli bir aktarımdır bu.